Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Yanımda çok kıymetli bir konuğum var. Doktor Fit. Doktor Eyüp Yılmaz yanımızda. Yine merak ettiklerimizi soracağız efendim. İyonize su ne hocam? Yani çeşmeden içtiğimiz sudan ne farkı var? Hoş, gerçi hiçbirimiz artık çeşmeden su içmiyoruz. Ya damacanadan ya da arıtıcıdan artık kullanıyoruz. İçtiğimiz sular sağlıksız mı? Niye iyonize su içmeliyiz? Şimdi Azer Hocam, çok net bir şey var. Artık hangi insan vücuduna alsanız, inceleseniz hepsinde dünya kadar plastik parçacıkları çıkıyor. Ay maalesef hocam, sormayın Şimdi artık. bu bizim bu kültürümüzden geldi. Artık yeni yaşam kültürümüz damacana içmekle ve her şeyimiz. Bakın koca fast food zincirleri bütün yemeklerini plastiklere koyuyor. Dolayısıyla Tüketmediğim için konu- bilmiyorum ama çok da zararlı aslında. evet. O zaman ben bu suyun ne olduğunu birazcık açayım size. Bu su mikronizedir. Yüksek alkalidir Mikronize ve ne demek? su moleküllerinin H2O'ların beşli kümelenmesine, 5-6'lı kümelenmesi mikronize. 6-15-20 arasında da middle ve 20-25'in üzerine çıktığı zaman Makro. artık makro moleküle sudur. Su molekülleri nasıl makroya dönüşüyor? Belediye suyu itiyor motorla, o boruda sıkışıyor. Buna makro moleküler sular deniyor. Damacanada bekliyor. Beklediği için büzüşüyor. Buna makromoleküler sular deniyor. Canlı, hareketli sularda middle'a dönüşüyor. Bu iyonizeler de onu mikroya dönüştürüyor. Mikro, geçiş üstünlüğü demektir. Yani sizin eklem bölgeleriniz kuruyor değil mi? Mikro sular geldiğinde buralar tekrar nemlenmeye başlıyor. Dolayısıyla iyi bir mikronize su içen kişi doğal olarak eklem bölgelerindeki, eğer vücudunda besin varsa o besini buraya yönlendirebilen su demektir. Bunu bütün organlar için düşünebilirsiniz. Aynı şey göz için de geçerli. Gözünde görme keskinliği azalmış birisi eğer doğru besleniyor ama gözün bir türlü toparlanmıyor diyorsa mikronize su içtiğinde o besin o göze invaze olabiliyor, geçiş yapıyor. Dolayısıyla mikronizasyon bu yönüyle taşıma görevini üstleniyor. Esas bu suyun bu anlattığım mikronizasyon özelliği hiç konuşulmaz. Esas konuşulan konusu şudur. ORP, Oxidation Reduction Potential. Yani oksidasyonu nasıl redükte ediyor? Bu yaşlanmanın anlamıdır. Bu kanserin anlamı da bu. Aslında hastalıkların sebebidir. Yani insanlar oksidasyon nedeniyle kanser oluyor. Oksidasyonu tampon edemiyor. Oksidasyon yönetemiyor. Ben diyorum ki insan fizyolojisinin en temel atığı oksidasyondur. Serbest radikallerdir. Bir mitokondri dediğim bir şey bir enerji üretiyor. Enerji üretirken ortama serbest radikaller saçıyor. Bu serbest radikaller mitokondrinin zarını yakıyor. Sonra dönüyor hücrenin kendi zarını yakıyor. Bu da yaşlanan hücredir. Bu da kanserleşebilme yollarını açıyor. Ama vücut her gün biliyorsunuz ki 10 milyarlarca kanserleşebilme potansiyeli olan hücreleri temizliyor. Antioksidan sistemimiz, immün sistemimiz temizliyor bunları. Ancak yaşlanma nedir? Temizleme kapasitesinin azalması demektir. Ben diyorum ki bu su kirletici olan ortamı düzeltiyor ki bu riskleri kökünden temizliyor. Yani yaşlanma sürecinin en temel... Bununla ilgili çalışmalar var mı hocam? 4000 bilimsel makale size yeter mi? 4000. Peki biz iyonize suyu nasıl elde edeceğiz o zaman? Ben iyonize suyun tanımındaki temel bilgileri hızlıca vereyim. Nasıl elde edeceğiz? Bunu konuşayım. Bir kere iyonize suyun ORP değeri -500'dür. Bizim içtiğimiz suların ORP değeri +400'dür, +300'dür. Yani aslında oksidasyon sistemine yük bindiriyor. Bindiriyoruz. Yani Mesela var olan bunun oksidasyon bariz- sistemimizi düzelteceğimizi üzerine yük bindiriyoruz. Bunun bariz bir örneğini vereceğim. Elmanın ORP değeri -150'dir. Elmanın suyu marketten satın alındığında ORP değeri +400'dür. Bu yüzden İşlenmiş olduğu için. yakında tüm meyve sularının üzerinde ORP değerlerinin yazacağını size söyleyeyim. ORP değerleri yazılacak. Çünkü esas bilgi budur. Kalori değerleri değildir. Oksidasyon Oksidasyonu redükte edebilme redükte potansiyeli. edebilme potansiyeli. Evet. Yani aslında orak skoru olarak da bilinir bu. Orak skoru yani orak skoru bu ORP'nin milimetre küpe çarpanı olarak ifade ediliyor. Dolayısıyla ben bir kırmızı pancarın ORP'sinin -800 olduğunu ölçebiliyorum ORP cihazlarıyla. Ben bu ORP değerini gördüğüm zaman diyorum ki bu vücutta antioksidan diyoruz. muhteşem bir temizleyicidir diyorum diyebiliyorum. İşte insanların vücudunda
Bu kadar güçlü bir temizleyici gıdayı yemeleri için ne yapıyorsunuz? Motive oluyorlar. Motive oluyor. Ve Tabii gidiyorlar. ORP değerini görünce daha da Evet. motive oluyor. Fakat soruyorum. Azer hocam sen her gün kırmızı pancar suyu içebilir Yok. miydin? 5 gün içersin, Bir- 10 gün içersin bir ama süre sonra sıkılırsın. Onun bulantı bir- kusma yapar yani. Şimdi her gün 10 bardak iyonize su içebilir misin? İçebilirsin. Her gün içeceğin suyu iyonizeye dönüştürdüğün takdirde bu kadar güçlü bir temizleyici. Karbonat koyarak mı iyonize yapıyoruz? Hayır. Bunu iyonizer su makineleriyle Ha, yapıyorsunuz. makinelerle. Yani Evet. bir arıtıcı değil. Bu bambaşka Artık bir sistem. Bu bambaşka bir sistem. Bu bir Klas 2A tıbbi cihazdır. Japonya'da 50 yıl önce üretilmiş. 20 yıl sadece Ar-Ge için üniversitelerde bulundurulmuş ve kliniklerde. Düşünün ki sizin branşta eklemsi gibi bir hastalıkta bunun çalışmasını yapmışlar. Eklemsiyi durdurduğuna dair bilimsel makaleler var. Bu makaleler sana çok İnceleyeceğim. ilham olacaktır. Yani fizyolojinin, Azer hocam, bilmen gereken en önemli temel yasası şudur. İnsanlar atıklarla hastalanıyorlar. Atıklarını atamadıkları için hastalanıyorlar. İnsanlar yanlış beslenmeyle hastalanıyorlar. Bu atık yükleri vücutta kalıyor. Bu atık yüklerinin temizlenme süreçleri ihmal ediliyor ya da ciddi alınmıyor. Ben diyorum ki, düşünün ki vücudunuzda her gün böyle bir muhteşem temizliği yapan bir suyun varlığını hayal edin. Bu suyun varlığı senin o temel hastalık sebebi olan atıkları ortadan temizleyecek. Böyle bir şeyin varlığı. Herkesin evinde iyonize su cihazı olabilse o zaman bu noktada. Ben aynı sizin gibi düşündüm. Ve ben 14 yılıma giriyorum. 14 yıldır iyonize su içiyorum. İyonize suyun her evde olması gerektiğine inandım. Vallahi ben de 20 ile yakındır, tabii aileden de öyle gördüğüm için muhtemelen arıtıcı cihazdan su içiyoruz ama zaman zaman çeşme suyu da içiyorum ben. Hani tamamen arıtıcı bağımlılığı olmasın diye ya da cam şişede damacana da alıp getirdiğim de oluyor. Ama arıtıcıların da aslında çok sağlıklı olmadığını söyleniyor. Ben Yıllık periyodik bakımları yapılır, işte filtreleri değişir, hani böyle bir taktık unuttuk arıtma olayı değil. cihazlarının ppm değerleri ölçülür. O ölçümlerde sıfıra yaklaştırılması isteniyor. İçinde hiçbir mineralin kalmadığı, hiçbir elektriki iletkenliğin olmadığının bir ispatıdır o. Osmoz cihazı. Osmosis cihazı. Bununla ilgili 2004 yılı Dünya Su Kongresi'nde 20 sayfalık bir bildirge var. Bunun 5 sayfası kaynakçadır. Size bunu göndereceğim. Lütfen. Yani Evet. söktürün artık olacak muhtemelen. Bu su nedir? Aynen şöyle diyor. Ters ozmoz sular, demineralize sulardır. Minerali olmayan su gruplarıdır. Bunların kullanımı 10 yılı geçtiğinde, aynen öyle cümle geçiyor. 10 yılı geçtiğinde bir osteoporoz sebebine dönüşür. 10 yılı geçtiğinde erken menopoz sebebi olabilir. 10 yılı geçtiğinde kanserin artışına sebebiyet verebilir. 10 yılı geçtiğinde inflamatuar bağırsak hastalıklarına sebebiyet verebilir. Gibi. Hatta diyabeti Ya, de yazıyor. Hatta Artık alarm veriyor yani. evet, fizyolojinin böyle bir sudan çokça zarar göreceğinin bilimsel kaynaklarını sunmuşlar. Atalarımıza baktığımız zaman aslında onlar akan suyu içiyorlardı. Dağdan gelen akan suyu. İşte o hayrattı yani, sürekli akan suydu. Çeşmeler oradan gelirdi, şeyler oradan gelirdi. Venezuela'da böyle akan bir suyun enerjisini ölçmüşler. Normal bizim çeşme sularından 40.000 kat güçlü bulunmuş, biliyor musunuz? Akan suyun gücü çok enteresandır. İşte ama o imkanlara İyonize sahip suyun değiliz. detaylarına O zaman gireyim ve bitireyim. tamam. Buyurun İyonize hocam. su dediğimiz şey, kıymet hocam, ORP değeri -500 olan bir sudur. Yani fizyolojide vücudun o elma ile elma Oksidasyon suyunun olayını sistemine anladığınız destek olan bir su. oksidasyon yapmayan su demektir. O hatta oksidan sisteme destek olan bir su. Hatta oksidan sistemine de destek oluyor. Ben bağırsakları yavaş bir kişinin bu suyu içtiğinde nasıl bağırsaklarının çalıştığına şahitlik ettim. Bir kişinin şekerini regüle etmek için bu suda ne kadar güçlü bir destek aldığını gördüm. Gündüz vakitlerinde sürekli uyku halinde olanların bu su içtikten sonra nasıl enerjilerin yükseldiğini gördüm. Kilo verme sorunu yaşayanların nasıl bu suyu içtikten sonra kiloları kolaylıkla verebildiklerini gördüm. Binlerce Kanser danışan gördünüz tabii. gibi bir vakayı gördüm ki aklım durdu. Bir dostumuz bunu içtikten sonra idrarına yağ geldi diye söylemişti. Sonradan da ben ona bunu mümkün olmadan söylediği kapattım. Aradan birkaç hafta sonra idrarına kan geldi. İdrarındaki kandan dolayı da onu biz ruloya yönlendirdiğimizde
malin mural tümörle karşılaştık. Malin mural tümör, mesane tümörü. Bu bir akupunkturda bir meridyen olarak birbirine bağlı iki meridyen. Mesane meridyeni diye geçer. Bu mesane meridyeni beyne bağlıdır. Dolayısıyla beyne metastaz yapar bunlar. Ama bu arkadaşımız erken tanı, hiç olmadık bir şey yapıyor ve o mural tümör dediğimiz yapı aslında böğürtlen tümörü demektir ismi. Böğürtlenin o vezikülleri klozette yağ gibi parlıyor. Yani tümör dökülüyor. Ve sapları da kuruyunca kanıyor. Şimdi size soruyorum. Siz kendiniz doktor olsanız, mesanenizde malin mural tümör olsa haberiniz olabilir mi? Bir semptom vermedikçe haberin olmaz tabii ki. İnsanlar böyle bir suyu içmeyi, sahip olabilmeyi bir yeryüzündeki en harika zenginlik sınıfına alırlar. Çünkü senin gözünün olmadığı yerde senin gözün oluyor. Elin olmadığı yerde elin oluyor. Ve semptomun vermesini de sağladı galiba, Evet. değil mi? Hem de çözdü. Hem de çözdü. Hem semptomu verdi. Sunum vaka çalışması yaptınız mı ya da sunum bilimsel bir dergiye gönderdiniz mi, makale yaptınız mı hocam? Bunu niye yapmadık ya? Bence yapmalısınız. Kesinlikle yapmalıyız. Ve şu anda arkadaşımız yaşıyor ve 4 yıl geçti aradan ve meselesi alınmadı. Bu kesinlikle bir vaka olmalı. Kesinlikle. Yani bu Ama bunun gibi önemli birçok bir şey. vaka var bu arada. Ve bunların hepsini bence yazın o zaman, toplayın. Ve o uzun vadede takip Kitabımda ediyorsunuz. yazdım ama. Hah, çok güzel. Kitabımda yazdım. Yani Ama bilimsel literatüre de işte katkı sağlamak lazım. Sonuç itibariyle biz diyoruz ki işte ratlarda yaptılar. Ne kadar güvenebiliriz, güvenemeyiz. O zaman insanlardaki sonuçları da biz Retrospektif, verebilmeliyiz. harika bir Retrospektif göz önüne getirmemiz gerekiyor. dolayısıyla sunmamız lazım. iyonize su bir yaşamsal anlamda insan hayatının kalitesini güvenli ele teslim ediyor. Bu program bitince iyonize suyunuzun markasını öğreneceğim efendim. Artık 20 yıllık arıtıcı serüvenimize son vereceğiz. Evet. Teşekkür ederim hocam. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben son olarak şu cümlelere ihtiyaç duyduğuna inanıyorum. Hastalıkların adı ne olursa olsun neticede bir atık yüküyle oluştuğunu unutmayın. Atıkları temizlenmeden size sunulmuş olan tedavi modellerinin semptom giderici olduğunu hatırlatmak isterim. Sizler gerçekçi bir tedavi modeline başlamak istiyorsanız lütfen atık süreçlerinin ne olduğunu anlamaya çalışın. 7 adımda 40 yıllık beden temizliğini... Çok teşekkür ederim hocam. Keşke kitapları getirseydik ama ben hepsini koyacağım. Özellikle kendi konularımdan çok bunlara zaman ayıramadım ama ilk okuyacağım kitapların arasında olacak özellikle. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki hayatımızdasınız, iyi ki sizin gibi hekimler var ve bize dokunuyorlar. Tekrardan teşekkür ederim. Bir sonraki tekrar konuk almak istiyorum size. Kısmet olursa cinselliği konuşacağız efendim. Bu konu konuşacak çok şey var. Cinselliği konuşacağız. Evet. Tekrardan teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Siz de iyi ki varsınız. Bazı şeyler çok abartılı gibi geliyor arkadaşlarıma. Ama inanın temizliği yapılmış bir bedenin kendisini onardığını unutmayın. Aynen öyle. Bedenimiz kendi kendini onaracak şekilde tasarlandı. Yeter ki biz zihnimizle, yanlış beslenme stratejileriyle ve biyolojik ritme uygun olmayan davranışlarımızla sistemimize zarar vermeyelim. Görüşmek dileğiyle efendim. Sağlıkla kalın.